Mariah Carey. Evet, Mariah Carey artık 30 milyon 45 bin kere istendi. Bakalım. Evet, Mariah Carey ne diyor? I want to Mariah. Bir düzgün okuyalım. Sonra bana bir sürü laf söylersiniz. Mariah. İlk defa da Mariah dendiğini duydum. Böyle mi deniyormuş bilmiyorsanız da Mariah Carey diyeceğim artık bundan sonra. Tamam. Hadi başlar. Kaç yaşında burada acaba Mariah Carey? Bakalım. Ne diyor, ne diyor, ne diyor. 19 2009 yani 8 sene geçmiş aradan. Wow. Şimdi Mariah Carey çok farklı, çok özel bir ses. Bunu zaten artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Bakalım yaptığı işler ne? İçinden neler seçebileceğiz? İyi olduğunu bir kenara bırakıyorum. Benim iyi dememe gerek yok zaten herhalde. Şimdi bakın önce bir falsetto ile başlıyor dükkana. Elleri bakın. Birazcık sahne dersi alalım Mariah Carey'den. Yani şöyle bir bakın bakalım mikrofonuna bakın. Önce şu mikrofonunu bir inceleyelim. Vay mikrofon taşlı falan. Değil mi böyle pırıl pırıl ışıklar vurmuş tepeden. Biraz ağır. Yani biraz ağır bir stil. Ne kadar beğenirsiniz bilmem. Bazısına bu çok öf bu ne ya gelir. Bazısı da ay ne güzel şıkır şıkır. Ben bilemem. Kendi fikrimi de söylemeyeceğim bu konuda şu anda. Çok ilgilendirmiyor açıkçası kimseyi bence. Fakat bu ağırlığa uygun bakın büyük bir yüzük var burada. Parlak taşlı. Bunun dışında işte bir bilezik seçmiş. Bunları neden anlatıyorum ya? Burada modacı değilim ben. Bu bir sahne işi. Şimdi sahneye çıkmış. Mikrofonunda da benzer şeyler var. Kendi üzerinde de şeyler var. Demek ki bu tasarlanmış. Yani demişler ki biz böyle çıkalım buna. Söyleyeceği şarkı herhalde ağır bir şarkı ki yani böyle bir modu var. Ama zaten biz Mariah Carey'i hani böyle Britney Spears gibi pop şarkılar söylerken duymadık. Daha çok pardon o değil. Neydi bu? Meşhur bir şarkısı vardı onun. No, I not forget believing, but I can... O şarkısı falan filan biliyorsunuz. Hep ağır şarkı ve dramatik şarkılar vardı. Dinleyelim bakalım, devam edelim. Bu görüntüye uygun mu devam ediyor her şey? Şu el açma güzeldir ama yani. Bu Bon Jovi'de de çok klastır. Hani Bon Jovi böyle seyirciyi sanki tutar gibi davranır. Mariah Carey de elini gösteriyor. Arkadaşlar bu el gösterme aslında psikolojik anlamda çok ifadeleri vardır. Yani şu hareket var ya karşı tarafta bir ayna hissi yaratır. Evet bir ayna sanki bir aynaya bakıyormuş gibi ve bu nasıl anlatayım kendi güzelliğini dışarı yansıtan bir ayna gibi davranıyor gibi yani bütün sanki ona bakarken bir de eline bakıyorsunuz değil mi ne kadar ilginç garip bir şey bu el yani şu el hareketinin şu el açmanın bir hipnotik etkisi vardır seyircide yani böyle bir eline bakar. Neden bilmem yani belki parmaklarını çok beğeniyor Mariah Carey. Bunu özellikle de yapıyor. Hani açarak gösteriyor. İnsanlar çünkü şarkı söylerken bir yandan da kendi fiziksel güzelliklerini de karşıya gösterme isteğiyle dolular. Bu doğal bir şeydir zaten ama o da bunu seçiyor. Bir tercih. Bakın. Zaten piyano çok yumuşak dokunarak söylüyor. Girişte ne yaptı? Mikrofonun ne kadar sesini çıkıp çıkmadığını şöyle bir kontrol etti. Bir girdi, düşük geliyor dedi. Biraz yaklaştı. Sonra hemen karşıdan onu açtılar. Hemen açtılar. Bu sefer de hafif uzaklaştı. Bakın izleyin. Şurada. İlk gir. Bak. Gördünüz mü? Bak izleyin. O girişte ana kumanda masasında ses hafif düşüktü. Hop hemen açtılar. O Allah dedi ses gelmiyor galiba. Sonradan bıraktı. Fakat bunu bize gösterdi mi? Çaktırdı mı? Bence kimse çakmamıştır bunu. Biz şu anda öyle bir detaylı inceliyoruz ki her şeyi görüyoruz. Zaten gözlerine yansıdı o gerilim. Ama seyirciye yansıtmadı. Bakın. Şuraya bakın. Bir kaşlarını düzeltti. Şimdi devam diyor. Sol el gene açık. Yalnız ne kadar taşlık şeyler varmış üzerinde yani hakikaten. Taş içinde. Taş içinde. Biraz yükseldi volümler duyuyorsunuz değil mi? Şarkıcının volümünü hafif açtılar. Bakın.
biraz yaklaştı şu anda. Çünkü bayağı falsetto söylüyor şu anda. İçinde hava barındıran. Sesi biraz daha keskin yere oturtuyor şimdi. Yine falsetto. Ve işte imzalar geliyor. Bu sesi nerede duysanız Mariah Carey dersiniz. Değil mi? Hemen kendi karakteri, o mix voice'unun lezzeti. Sesi göğüs sesiyle birleştirdi. Müthiş. Çok tatlı falsettoları var gerçekten. Çok güzel şarkı söylemiyor mu ya? Parça da çok güzelmiş. Çok ağır başlayan ama zaman içinde bizi böyle içine alan bir parça gerçekten. Ya şey gibi, bazı filmler vardır ya, bazı filmlerde aksiyon seversiniz, bazı filmlerde ağır başlar fakat konuyu bırakamazsınız. Konuya girdiğiniz zaman da gider. Bu şarkı öyle bir şarkı. Falsettolara bak. O arkada çocuk gibi ses veren şu ortadaki vokalist, daha çok söyleyeyim. Çünkü ona göre tiz kalıyor ses. O da böyle falsetto sesle veriyor onu. Mariah Carey'i sürekli vokaller besliyor. O yaptığı bütün numaralarda besliyor ve sesi güçlendiriyor. Bakın. Çünkü falsettolar tek başına biraz düşük gelebilir. Ama daha lezzetli hale geliyor back vokallerle. Ya bütün hepsi vokallerde falsetto yapıyor. Tamamen falsetto devam ediyoruz. Bu böyle bir garip bir havası var bu falsetto işinin. Yani bir kadın sesinde falsetto bence bir erkek sesinden çok yakışıyor. Galiba Sam Smith'ti. Geçen hafta yapmıştık. İsmini yanlış söylemiyorumdur umarım. Gerçekten farklıydı. Özel bir yeteneği vardı bence. Tiz sesleri çok güzel falsetto kullanıyordu. Fakat burada tamamen Mariah Carey bu sesi falsetto. Yani Sam Smith tizlerinde falsetto kullandığı zaman bu kadar, nasıl diyeyim? Yani Mariah Carey gerçekten tizlerini kullanırken kulağa gelen ses çok çekici. Yani azıcık da seksi diyebileceğim kadar çekici. Neden? Bakın yani Sam Smith'te bu falsettoları kullanırken çok yoktu. Pek çok kadın şarkıcıda da olmayabilir ama bu Mariah Carey'nin imzaları. Onu böyle tanıyorsunuz zaten. Bakın. Ya böyle bir diye bir ses geçiyor. Aslında herkes, bütün back vokaller dahil hepsi falsetto'da gidiyorlar. Acayip bir hava var içinde seslerin. Bakın. Diye bir ses var altta. Hiç sese dönüşmeyen, hani değil. Hava ile veriyorlar bakın. Zor ama öyle yaptıkları bu. Ellerini kulaklarına götürür. Sebep, 2 tane iç kulağı var. Yani kulaklık var. Kendini duymaya çalışıyor. Çünkü back vokaller girdiği zaman kendisi birazcık kaybediyor. Detone olmayayım diye kontrol ediyor. Çünkü aynı sesi veriyorlar arkadan. Ben neredeyim diye bir şaşırırsınız. Çünkü kulaklarına da onun vokallerin sesi geliyor arkadaşlar. Ama tabii yani işte bu, bakın bu gülüş, yani şimdi şu görüntü çok güzel bir görüntü. Yani Mariah Carey gerçekten çok güzel bir şarkıcı bence. Günümüzde de bir sürü güzel şarkıcı var. Yani her dönemde de zaten vardı. Bu güzel şarkıcılık başka bir şey. Hem fiziksel olarak güzellik, ama tabii Mariah Carey resmen şarkılarında da bunu size yaşatıyor. İlginç bir durum. Yani herkes farklı bir şey yaşatıyor. Yani işte Rihanna başka bir şey yaşatır size. Mariah Carey bambaşka bir şey yaşatır şarkı söylerken. Mariah Carey'nin okuyuşunda bu hep bir gülen yüz ve bu ifadesi hep saklı. Sesinde de falsetto ile bu çok aynı modda gidiyorlar. Yani aynı şeyi Katy Perry'de hissetmezsiniz. Yani o bu falsettoları yapsa aynı hisse kapılmayabilirsiniz. Ama Mariah Carey, siz bakın gene eller açılmış. Ya bunu sürekli kullanıyor. Bu el, yani bu aya gösterme deriz hani buna. Bu ilginç bir durum, yani parmaklarını ve sürekli ellerini size gösteriyor. Devamlı olarak bu güzelliğiyle alakalı size sürekli bir bilinçaltınıza sürekli bir şeyler gönderiyor arkadaşlar. Yani bakın hareketlerine falan yani.
Yani şu mesela şu gülüş değil mi? Bakın. Çok acayip ya. Hani iletişim biçimi falan çok farklı bir boyuta geçmeye başlıyor. Ve evet çok daha ilginç bir şey var. Mesela yani şu an biz bu kanalda bir sürü kişi inceliyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Bazı şarkı söylerken yani işte kıyafetler, kostümler, çok daha görüntüler çekici, cezbedici kıyafetler geliyor. Mariah Carey'nin kıyafeti son derece kapalı. Yani böyle izlediğinizde odaklanacağınız bir sürü şey yok. Sizi sadece birkaç şeye odaklıyor. Yüzüne, saçlarına, ellerine odaklıyor sürekli olarak değil mi? Siz şu ana kadar şu bölgenin dışında bir yere çok fazla inmediniz. Yani bakış olarak size hiç buna davet etmedi zaten hareketleri. Sürekli size bunları gösterdi. Sürekli yüzünü, gülüşünü ve şarkı söylerken de ifadelerini. Bunları niye anlatıyorum? Siz belki bunların farkında değilsinizdir ama Mariah Carey'ni sizi etkileyen en büyük özelliği bu veya bir sahne sanatçısının becerisi bunlar. Şimdi pes renklerde o falsettolar gitti. Tamamen göğüs sesine indi bakın. Ve ağzını açtı. Stil olarak biraz bu alt sesleri hafif havalı almayı sever böyle soul, blues bu tarz okuyanlar. Mükemmel şarkı söylüyor. Arkadaki back vokaller de yıkılıyor arkadaş. Pes seslerde bile bakın. Kendini duymadığı zaman bile ağzı açık. Hiçbir zaman bundan ödün vermiyor. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Çok acayip bir şey. O nasıl vokaller ya? Ya bu çok acayip bir şey. Bu gerçekten yani bu tip vokallerde bu müziğe çok yakışıyor ve bunu çok iyi yapıyorlar. Geçiyorum. Evet iş şarkı söylüyor zaten. Canım. Size çıktıkça daha da açtı ağzını. Dikkat edin. Yıkıldı. Vay be. Çok güzelmiş. Ya bu hakikaten bir şarkıcı için müthiş bir motivasyon ama ya. Böyle bir atmosferde, böyle bir vokal gücü arkanızdayken şarkı söylemek neler yapmak istemezsiniz ki? Geldi. Şimdi orta ağız açıklığıyla geldi sese daha tiz bir nota yani kafa bölgesine tam geçeceği zaman da klasik o diyaframı sıkarak hafif öne eğilerek bakın mikrofonu tutuşuna bakın, yumruğuna bakın, ifadesi, tiyatral becerisi her şey içinde ve bir birleşim yaşıyor bakın. Keşke o sırada ağzını gösterselerdi. Hep açık ağızla yaptı arkadaşlar o numaraları. Yani çok geniş renkli bir şarkıcı. Yani ses genişliği çok geniş. Çok geniş bir rengi var gerçekten. Hani bu nereden nereye gidiyor? Çok kolay. Tizlerini bir de o kadar kolay kullanıyor ki. Yani hiçbir zorlanma yok. Ben çok Ariana Grande bu kanalda videosunda laf söyledim. O laflarıma da fanları bana laf söylüyor. Boynunu kaldırıyorsa ne olacak? Boynunu kaldırın. Yani Mariah Carey'de görüyor musunuz bunu arkadaşlar? Yani hakikaten kuvvetli, iyi şarkıcılar böyle iş yapıyorlar. Ariana Grande'nin bence volümü acayip küçük Mariah'a göre. Net. İmza. Evet işte ıslık pozisyonuna geçiyor şimdi. Yani falsetto gibi bunlar zaten. Çok aşırı kuvvetli şeyler değil. O hep açık ağız ya. Bunların içinde zaten göğüste birleşmiş kafa sesleri. Çok acayip kullanıyor. Yani bu kadar iyi kullananı ben çok görmedim. Bu kadar güzel kullananı çok yoktur da tahmin ediyorum. Bu ıslık seslerini pek çok şarkıcı kullanıyor.
Fakat bu kadar ustası, Mariah Carey herhalde bu işte böyle en üst seviye. Bu ne arkadaş? Bilgisayarla düzeltilmiş gibi yani. C6. Çok lezzetli. Yani bu sesleri kullanmayabilirsiniz ama yani yakıştığı zaman da böyle feci güzel oluyor. Sesleri bir de bozmamak gerekiyor. Deton olmamak gerekiyor. Deton olmaya çok yatkın bir şey ıslık pozisyonu çünkü. Olmuyor. Çok çalışmış. Bunları çok çalışmış. Yani efsane bir gülüşü var zaten. Seyirciyle iletişimi bu. Gördünüz değil mi hareketi? Müthiş müthiş ya gerçekten. O kadar rahat ki. O kadar rahat ki. Görüyorsunuz değil mi? Yani iletişim rahatlığı. Müthiş güzel bir gülüşü var. Gerçekten çok sıcak bir gülüşü var ve bunu sürekli seyirciyle paylaşıyor. Seyirci delirdi ya. Yani gerçekten muhteşem ya. Yani muhteşem bir ses Mariah Carey. Net muhteşem. Bu kadar şarkı söylemesini hani böyle sen söyle biz dinleyelim ya. Ben hiç sesimi çıkarmayayım. Sen söyle değil. Teslim olabileceğiniz başka bir şarkıcı çok zor bulursunuz. Gerçekten kusursuz. Peki devam edelim.